Merhaba güzel dostlarım. Videonun adından da anlayacağınız üzere bu videoda düz boyama ile ilgili bildiğim ve uyguladığım tüm işlemleri sizlerle paylaşacağım. Özellikle ilk kez boyama yapacaklara özel olarak hazırladığım bu videoyu umarım beğenirsiniz. Boyayacak olduğumuz mobilyamız eskiden boyalı ya da vernikliyse ve boyasında atma, soyulma veya kabarmalar var ise benim tavsiyem güzelce zımpara yapılıp yüzeyi olabildiğince pürüzsüz bir hale getirip o şekilde yeniden boyamaya hazırlamak olur. Ve yine mobilyamızda onarılması gereken yerler varsa nalburlarda bulabileceğiniz ahşap macunuyla bu alanların onarılması, bir gün sonra da macunladığımız kısımları zımpara yaparak yüzeyi pürüzsüzleştirmek iyi olur. Boyanacak mobilyada yağ, toz, kir kalıntısı kalmayacak şekilde güzelce temizliyoruz. Daha sonra da sirkeli su hazırlayıp bu suyla bir kat silersek iyi olur. Eğer ki yerimiz müsaitse mobilyamızın kapaklarını hatta menteşelerini bile söküp o şekilde boyarsak daha temiz bir iş çıkartmış oluruz. Malzemelerimiz boya kabı, fırça olarak dip köşe gibi yerlerde rulonun girmediği alanlarda kullanmak için bir adet sentetik zemin fırçası veya ipek fırça, iz yapmayan sünger rulo. Boyayacak olduğunuz alan genişse 10 santimlik başlık iyi olur ama sandalye, sehpa ayakları gibi dar alanlar boyayacaksak eğer 5 veya 7 santim rulo başlığı da kullanabiliriz. Kullandığım boya yine her zaman olduğu gibi su bazlı ve kokusuz olan Hibrit Multi Surface yenileme boyası. Diğer videolarımı izlediyseniz eğer ben bu boyayı sulandırmadan kullanırım. Özellikle sünger rulo ile boyama yapacaksanız eğer size de sulandırmamanızı tavsiye ederim. Nedeni ise boyayı sulandırdığınız zaman kullandığınız rulo sünger rulo olduğu için köpürme yapar. Bu da boya esnasında hava kabarcıklarına daha çok sebep olup pütürlü bir yüzey elde etmenize sebep olur. Boyayı sulandırmamamın bir diğer nedeni ise kat sayısının artmasına sebep olmasıdır. Mesela kahverengi bir dolabı beyaza boyayacağız. Boyayı sulandırmadan boyarsak 4 katta kapanacaksa sulandırdığımız yani boyayı incelttiğimiz zaman bu 7, 8, 9 hatta 10 kat bile yapmamıza sebep olur. İşte bu sebeplerden dolayı ben boyayı inceltmeden kullanırım. Şişeyi iyice çalkalayıp boya kabımıza boyamızdan az miktarda döküyoruz ve bittikçe taze taze boya ekliyoruz. Sünger rulomuz tamamen kuru olmalı. Zemin fırçamızsa tam tersine nemli olmalı ki fırça izi olmasın. Bunun için bir bardak ya da kaseye su koyup bunun içerisine zemin fırçamızı koyabiliriz. Kullanacağımız zaman zemin fırçamızı sudan çıkartıp fazla suyunu alıp boyamayı yapıyoruz. Fırçanın kılları kuruduğunda anlarsınız. Hemen sertleşmeye başlar. Yine o zaman da ucunu suya batırıp nemlendirirsek iyi olur. İşimiz bittiğinde fırçaları kesinlikle su içerisinde bekletmiyoruz. Fırça temizliği ve rulo fırçaya nasıl boya yüklüyoruz? Bunun için kanalımdaki pürüzsüz bir yüzey için rulo fırça kullanımı ve temizliği nasıl olmalı? Bu videomu izlemenizi tavsiye ederim. Videoda gördüğünüz üzere rulo fırçanın erişmediği her alanda zemin fırçasını kullanıyorum. Ruloya boyayı tam olarak yükleyip ilk olarak ruloyu biraz bastırarak yüzeye boyayı yayıyorum. Daha sonra da çok hafif bir şekilde rulo ile git gel yaparak yüzeyde oluşan hava kabarcıklarını ve izleri yok ediyorum. Ruloda boya bittiği an boş ruloyu yüzeye sürtmüyorum ki iz olmasın. Hemen ruloma boya yükleyip kaldığım yerden devam ediyorum. Bu işlemi yaparken dediğim gibi ruloyu önce biraz bastırarak uyguluyoruz. Daha sonra da hafif hafif git gel hareketleri yapıyoruz. Tek yön hareketlerle boyamayı yaparsak ve boş ruloyu yüzeye sürtmezsek fırça izleri kolay kolay olmaz. Ayrıca dönüp dolaşıp alacalık var diye aynı yerlerin üzerinden tekrar geçmemeliyiz. İlk katlarda kapanmaması ve alacalık olması normal. Bu sizi korkutmasın. Burada ilk katta kapanıyor gibi görünmesi sizi yanıltmasın. Işıklardan dolayı bu şekilde görünüyor. Normalde bu mobilyayı 5 kat boyadım.
Bu arada ilk kez boyama yapacaklara bir tavsiyem de boyayacak olduğunuz mobilyanın önce içinden başlayın ki eliniz fırçaya biraz alışsın. Gelelim boyamızda renk seçimine. Renk seçimi mi, ne alaka ya diye düşünenler olabilir. Gerçekten bu da önemli bir konu ve onu da sizlere şöyle izah edeyim. Boyalarda koyu renklerin mesela siyah, lacivert, yeşil, kırmızı, bordo, mor vesaire diye böyle gider. Kısacası tüm koyu renklerin kapatıcılığı daha kolaydır. En fazla 2-3 kat ister ve daha az boya gider. Boyaması zahmetsizdir. Fırçanıza boyayı doğru yükleme yapıp boyarsanız kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız. Vernik yaparken de yine yapışan tozları belli etmez. Ama kullanacağımız boya rengimiz beyaz veya krem tonlarında ise ve boyanacak mobilyada koyu renkse minimum 3-4 kat ister. Bu nedenle koyu renklere göre daha fazla boya gider. Örneğin ben krem zemini bile 01 beyazla boyarken bazen 3-4 kat attığımı biliyorum. Artık gerisini siz düşünün. Beyaz ve krem tonları fırça izini ve en ufak bir hatayı da belli eder. Ayrıca vernik yaparken ortamınız ve fırçalarınız temiz olmazsa toz yapışma sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Birinci katı attıktan sonra ikinci kat için en az 24 saat beklersek iyi olur. İkinci kata başlamadan önce boyadığımız tüm yüzeye zımpara yaparsak çok güzel bir sonuç elde etmiş oluruz. Özellikle de bir önceki katta eğer ki hava kabarcıklarını yok edemediyseniz boya kuruduğunda pütürlü bir yüzey elde etmiş olursunuz. İşte bu durumda zımpara yapmak çok iyi oluyor. Yüzeydeki bütün pütürlenmeler gidiyor. Boyamız daha çok taze olduğu için boyadığımız yüzeyden boyayı kaldırmadan yani çok fazla bastırmadan zımpara yapmalıyız. Zımpara olarak 120 ya da 150 numara ince sünger zımpara kullanıyorum. Zımpara işleminden sonra zımparadan kaynaklı tozları yüzeyden güzelce temizleyip ikinci kat boyamasını yapabiliriz. Her katta aynı şekilde
Boyamadan önce zımpara yaparsak sonuç gerçekten çok güzel oluyor. Vernikten önce ve vernik kat aralarında da yine hafiften zımpara yapılarak yüzeydeki pürüzlenmeleri, pütürlenmeleri gidermek, olabildiğince pürüzsüz bir boyama elde etmemizi sağlıyor. Vernikleme işlemi içinde kullanacak olduğunuz fırça kadife rulo fırça ise kanalımdaki kapı boyama vernik püf noktaları başlıklı videomu, iz yapmayan sünger rulo ise yatak odası mobilya boyama başlıklı videolarımı izleyebilirsiniz. Menteşelerini, kapakları, kulpları takmak için de son kat verniğimizin üzerinden 2-3 gün kadar geçirebilirsek iyi olur. Son olarak bu boyaların 21 günde kemikleştiğini, bu sürede dikkatli kullanılması gerektiğini, zamanla çıkan değil tam aksine zamanla yüzeye daha iyi tutunan boyalar olduğunu bu videoda bir kez daha belirtmek isterim. Söyleyeceklerim bu kadar. Elimden geldiğince bildiğim, uyguladığım her şeyi detaylarıyla sizlerle paylaşmak istedim. Umarım atladığım bir yer olmamıştır. Yine de takıldığınız herhangi bir şey olursa videonun yorumlar kısmından sorunuzu yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve o güzel yorumlarınızla bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeni videoda görüşmek dileğiyle. Aşk ile kalın.